Milgen projesi nasıl doğdu? Bugün gurur duyarak andığımız Milgen projesi ile ilgili başlangıç tarihi olarak 2003-2005 yılları akılda kalmıştır. O dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Oramiral Özden Örneğin projenin başarıya ulaşmasındaki eşsiz katkısı tarihe bir not olarak düşmüştür. Ancak tarihe düşen bu şerefli notun öncesini de paylaşarak bu muhteşem projenin tarihsel bütünlüğüne katkıda bulunmak, proje ile ilgili görev ve bilgi sahibi kişilerin bunları toplumla paylaşmalarını da bir sorumluluk gereği olduğunu düşünüyorum. Arka arkaya Suriye'de icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir yetkinlikle kullandığı silah, sistem ve harp gereçlerinin çok büyük bölümünün yerli, milli ürünler olduğunu halkımız gurur duyarak ve belki de ilk defa bu kadar güncel bir bilgi olarak öğrendi. Biz emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da bu gelişmeden çok büyük kıvanç duyduk. Çünkü emperyalizmin değişmeyen kurgusunun bir ülkenin savunma gücünün hem insan kaynakları hem de materyal kaynaklarının kontrolünü elinde bulundurmak olduğunu meslek tecrübemiz bize acı örneklerle göstermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirilen FETÖ yapısı bunun insan kaynakları ile ilgili hain bölümü olarak zihnimizde tazeliğini koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin materyal kaynaklarının kontrol altında tutulmasında da Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığını sürdürmesi için akla gelebilecek her türlü hain tuzağın belki format değiştirerek ama sürekli gündemde tutulduğu günler asla unutulmamalıdır. Ben bu tuzakları algılama ve farkına vardığında da bunlarla ilgili mücadele etme imkanı bulduğum bir meslek dönemi içinde görev yaptığım için kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü deniz görevleri dışında atandığım görevlerin tamamı silah sistemleri tedarik süreçleri ile ilgili görevlerdi. Bu yazıyı kendi meslek yaşamımda bulunduğum bu süreçler üzerinden ilerleterek Milgen projesi nasıl doğdu noktasına getirmenin okuyucu için daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Milgen projesine hak ettiği tarihi önemi kayıtlara geçirebilmek için Türkiye'nin son yarım yüzyıldaki savunma sanayi evreleri ibretle incelenmelidir. Bu nedenle Milgen projesinin şekillendiği çok zor ekosistemin çok iyi anlaşılması, ulaşılan başarıyı daha da belirgin kılacaktır. Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargah'ta Kuvvet Planlama Şubesi'nde 1984-1987 yılları arasında yaptığım görev bana diğer ülkelerin kuvvet planlama süreçlerini nasıl yönettiklerini gözlemleme ve ders çıkarma fırsatı verdi. Pek çok bilinen fonksiyonu dışında NATO'nun temel işlevinin küresel dev silah pazarı için üye ülkelerin kendi ulusal şirketlerinin önünü açacak temel yapı taşlarını döşemek olduğunu gördüm. Bu yönden bakıldığında NATO denilen yapı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere savunma sanayisi ve teknolojisi gelişmiş olan ülkeler ile tedariklerini bunlardan yapmaya mahkum edilmiş ülkelerden oluşuyordu. Küresel silah pazarının Batı kampının konsept geliştirme, standartizasyon, karşılıklı çalışabilirlik gibi temel ilke ve parametreleri NATO'da var olan onlarca çalışma gruplarında oluşturuluyordu. Türkiye bu çalışma gruplarında adeta yok gibiydi. Bazı çalışma grubu süreçlerine katılım ise aktif katkı içinde olmak yerine genelde bilgi edinme amaçlı oluyordu. Yani Türkiye olarak NATO'nun dev savunma sistemleri yapılanmasının mutfağında değil, bu mutfakta üretilen silah ve sistemlerin müşteriye sunulduğu pazarda yer alıyorduk. Bu üzüntü veren duruma gerekçe ararken bir gerçeği de teslim etmemiz uygun olacaktır. Türkiye, o dönemde bu çalışma gruplarına katkı sunabilecek yeterli akademik, teknik birikim ve altyapıya da hem asker hem de sivil unsurları ile hazır değildi. NATO üyesi olmanın Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Bir ülkenin bağımsızlığının güvencesi ancak kendi ulusal yetenekleri ve kaynaklarıdır ülküsünden nasıl uzaklaştırmış olduğunu yeni görevim acı bir şekilde hatırlattı. Bu görevden hemen sonra Genelkurmay Plan Prensip Başkanlığı Kuvvet Plan Program Şube Müdürlüğü'ne atanmam, benim için temel sorunların teşhis ve giderilmesi yönünde önerilerde bulunmak için büyük bir fırsat yarattı. 1987-1990 yılları arasında yaptığım bu görevle ilgili gözlemlerim çok özet olarak şöyleydi. Karar vericiler dışa bağımlı tedarik yapısından memnun değiller. Ancak sürekli ve bilinçli olarak yaratılan acil tehdit algısı karar vericileri hazır alım odaklı kararlara yöneltiyor. Tedarik zincirinin üzerinde etkili olan dış güçler karar vericilere kolaylıkla ulaşabiliyor ve etkileyebiliyorlar. Görev süreleri ortalama 2 yılla sınırlı olan karar vericiler, geleceği belirsiz, Ar-Ge odaklı projeleri benimsemek yerine, kendi dönemlerinde hemen tedarik edilecek hazır sistemleri tercih ediyorlar. Savunma sanayini geliştirmek üzere kurulmuş olan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, kuvvet komutanlıkları tarafından bu amacından uzaklaştırılarak hazır alım için bütçe dışı kolay harcama yapılabilen bir kaynak olarak kullanılıyor. Özel sektörde savunma sanayi oluşumu için heves var ama yatırım iklimi yok. Özel sektör girişimcileri önlerini göremiyor. Bu nedenle girişimciler Ar-Ge odaklı uzun vadeli yüksek riskli proje geliştirmek yerine yurt dışında üretim yapan firmaların ürünlerini lisansla Türkiye'de üretmeyi daha tercih edilebilir buluyor. Stratejik hedef planında öngörülen kuvvet hedefleriyle 10 yıllık tedarik programlarının örtüşme oranı %10'lar mertebesinde. Yani sapma oranı kabul edilemeyecek düzeyde. Buna karşın bütçede Genelkurmay Başkanlığı olarak komutan yetkisiyle harcamak için ayrılan para miktarı bütçenin %40'ı civarında. Yani hedef odaklı harcama disiplini tamamen yok olmuş. Genelkurmay başkanları ulufe dağıtır hale gelmiş. Yıllık bütçe uygulaması büyük maliyetli projelerin genel milli savunma bütçesi içinden finansmanını mümkün kılmıyor. Bu sorunu aşmak için benimsenen dış kredi odaklı tedarik ise özgün, yerli milli projeleri geliştirmenin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan Aselsan ve benzeri firmaların desteklenmesi yerine bunların üretimi pahalı bulunup yabancı alımlara yönelme eğilimi ağır basıyor. Genelkurmay Başkanlığında Ar-Ge odaklı çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan Savunma Araştırma Dairesi, basit geriye mühendislik projeleri dışında heyecan yaratacak etkiye sahip değil. Deniz Kuvvetleri'nin TÜBİTAK'la geliştirdiği birkaç proje dışında kuvvet komutanlıklarında Ar-Ge ekokültürü adeta yok. Türkiye'de lisansla yapılan üretimlerin sözleşmeleri yetenek kazanmak değil, ürün tedarik etmek üzere hazırlanıyor. Bu sözleşmelerde bulunan offset şartları, yeni yeteneklerin kazanılması ve Ar-Ge kültürü geliştirebilmek için çok büyük bir fırsat olarak görülmesi gerekirken, tamamen bu amaç dışında kullanılarak sorumsuzca heba ediliyor. Özetle, bireysel iyi niyetli çabalar milli sistemlerin teşvik edilip mutlaka desteklenmesi yönünde tam bir kurumsal seferberliğe henüz dönüşmemiş. Bu görevde bulunduğum 3 yıl boyunca yukarıda değindiğim sorunları gidermek için çok önemli iyileştirmeler yapılmasına rağmen hazır alım kültürü maalesef tamamen kırılamadı. Milgen projesi işte bu ekosistem içinde adeta kendini yoktan var etti ve diğer kuvvetler içinde bir deniz feneri gibi rehber oldu. En karmaşık sistemler ve bunların tasarım ve entegrasyonu gibi dev bir proje paketinin Milgen projesiyle başarıya ulaşması yalnız deniz kuvvetlerimiz için değil,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve hatta ülkemiz için tarihi bir kırılma noktası ve kilometre taşıdır. Türk Deniz Kuvvetleri'ni diğer kuvvetlerden daha farklı kılan ve böyle büyük bir projeye soyunacak özgüvene ulaştıran unsurlar arasında geçmişte yaptığı gemilerden kalan çok değerli alt tasarım, üretim, Genesis gibi entegrasyon tecrübesiyle çok değerli, yüksek nitelikli, inançlı teknik personelin varlığı önemle not edilmelidir. Tekrar Milgem'in doğuşuna geri dönelim. 1990-2000 yıllarında 4. Muhrip Flotilla Komutanı olarak görev yaptığım dönemin son aylarında Donanma Komutanı Oramiral Vural Bayazıt beni çağırarak "Bu yıl amiralliğe terfi edersen tayin yerin belli. Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı olarak Ankara'ya geleceksin. Bu tedarik sistemini daha fazla sürdüremeyiz. Gerçek manada kendi milli gemimizi tasarlayıp başarıyla donanmamıza katmamız şarttır. Bu konu üzerinde ön hazırlıklarını yaparsın." Evet, Milgem projesinin ilk direktifi bu şekilde verilmişti. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Tuamiral rütbesine terfi ederek Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı olarak göreve başladım. 1992 yılını önemli yapan hususlardan biri, 1982 yılında imzalanan Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ülkelerin parlamentolarından yeterli onayı almış olması nedeniyle resmen yürürlüğe girecek olmasıydı. Görevi teslim edecek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İrfan Tınaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak gemiler için henüz envanterden çıkmamış Peri sınıfı gemilerin beklenmesi görüşündeydi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gemileri verip vermeyeceği henüz kesin değildi. Oramiral Bayazıt ise Yunanistan'la genel güç dengesinde bir zaaf yaşanmaması için Peri sınıfı firkateynleri beklemek yerine bu geçiş döneminde envanterden çıkacak olan Knox sınıfı gemilerin Amerika Birleşik Devletleri'nden tedariğini uygun görüyordu. Oramiral Bayazıt'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra TCG Muavenet Ege Denizi'nde Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Saratoga'dan 2 Ekim 1992 günü ateşlenen bir güdümlü mermi ile vuruldu. Şehit ve yaralılarımız oldu. Bu elim olaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye göndermeyi planladığı Knox sınıfı gemilerin sayısını arttırdı ve satış koşullarında önemli iyileştirmeler yaptı. Yaşanan bu gelişme, Oramiral Bayazıt'ın hayalindeki milli savaş gemisi projesi üzerine odaklanmasını kolaylaştırdığını değerlendiriyorum. Çünkü tedarik edilecek Knox sınıfı firkateynler ile kuvvet planlamada temel kriterlerden biri olan Türkiye-Yunanistan kuvvet dengesi görünür gelecekte Yunanistan'ı bir maceraya sürüklemeyecek düzeyde sağlanmış olacaktı. Böylece Milgem gibi başarısız olma ihtimali de olan yüksek riskli kritik bir proje genel dengeleri olumsuz etkilemeyecek bir uygulamaya konulacaktı. Kuvvet komutanından aldığım talimatı yerine getirmek için önce kapsamlı ve çok gerçekçi bir durum tespiti yaparak öneriler hazırlamam gerekiyordu. Çünkü bu proje önce Deniz Kuvvetleri Karargahı'na, daha sonra da diğer onay makamlarına sunulduğunda mevcut sisteme alışmış ve risk almaktan hoşlanmayanlar ile mevcut sistemden kişisel ve kurumsal yarar sağlayanların eleştirisine uğrayacaktı. Başkanlık olarak yaptığımız durum tespitinde önemli aşağıdaki bulgulara ulaştık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemi tedarik süreci yıllar içinde hazır alımdan ağırlıklı olarak lisansla üretime kayıyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı hazır alım modeli yerini Alman ağırlıklı lisansla üretime bırakmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hibe kaynak tahsisinin zaman içinde azalması ile gemi tedarik finansmanında ortaya çıkan boşluk, Almanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı garantili ve Hermes özel sigorta modeliyle desteklenen bir kredi sistemiyle dolduruldu.
Deniz Kuvvetleri'nin gemi tedarik tarihinde bu uygulama çok önemli bir kırılma noktası oldu. Yeni dönemin olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz etkileri de oldu. Uzun vadeli ve yüksek miktarlı kredi kullanımı sayesinde gemi tedarik planlaması uzun vadeli kuvvet planlama kriterleriyle daha uyumlu hale getirilebildi. Raftan hazır gemi alımındaki tedarik mantığı alınan platformun harekat ihtiyacına uyarlanması iken lisansla üretim modeli olarak tanımlanabilecek yeni dönemde tedarik edilecek platformda bulunması istenen yetenekler tanımlanıp sipariş edilebilir hale geldi. Platforma dayalı harekat konseptinden ideal harekat konseptine uygun kuvvet yapısına ulaşma dönemine geçilmeye başlandı. Bu yeni süreçle birlikte Deniz Kuvvetleri yetenek, konfigürasyon optimizasyonu, sistem entegrasyonu, üretim, verimlilik modellemesi ve diğer pek çok konuda büyük birikimler kazandı. Diğer bir ifadeyle lisansla üretim dönemi bize bir gemi, platformun nasıl sipariş edilip üretileceğini öğretti. Şayet lisansla üretim geçiş dönemi yaşanmamış olsaydı, Milgem ve diğer platformların üretildiği yerli milli üretim evresine geçmek pek mümkün olamazdı. Bununla beraber yeni üretim modelinin önemli olumsuzluklar taşıdığı da zaman içinde ortaya çıktı. Bunlar da şöyleydi. Lisansla üretimde modelin tapusu lisans sahibi firmaya aitti. Yapılacak her türlü tadilat ve değişiklikte firmanın onayını almak ve tanımlanan bir ücret ödemek zorunluydu. Benzer bir gemiyi tamamen kendi imkanlarınızla üretseniz bile bu üretim için onay almak ve fikri mülkiyet hakkına sahip firmaya kabul edeceği bir ücret ödemek mecburiyeti vardı. Bu projenin üçüncü bir ülke için yapılması patent sahibi firma onayı olmadan mümkün değildi. Bu projeler beraberinde bir finans paketiyle geldiğinden finans paketinin zaman içinde fahiş büyüklüklere çıkması sorunu ile karşılaşılıyordu. Ödemeyi Hazine Müsteşarlığı yapacağı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı projelerin finansal paketi ile ilgili bölümüne olması gereken özende maalesef yaklaşmadı. Hazine Müsteşarlığı ise haklı olarak projenin ayrıntılı maliyetlerini değil, kendi geri ödeme ve faiz ceza uygulama bölümleriyle ilgili yönlerine odaklandı. Bu projelerde uygulanan eskalasyona tabi fiyat modelinde benimsenen eskalasyon formülü tamamen lisans sahibi firma lehine tanımlandığından proje maliyetleri zaman içinde geometrik ölçüde artar hale geldi. Lisansla üretim projeleri Deniz Kuvvetleri'ne tasarım ve yazılım konusunda çok sınırlı katkı sunuyordu. Bir gemi tipi model üzerinden lisansla üretim yöntemiyle Deniz Kuvvetleri envanterine platform üreten bir firma, sistem içine girmiş olmanın avantajı ile yakaladığı durum üstünlüğü ve tekelleştirmeyi sürdürmek için lobicilik yapmaya varan etkileme gücüne ve eğilimlerine giriyordu. Gemi tipi üzerinde bu firma üzerinden bir tür tekelleşme ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak lisansla üretim uygulamalarının yarattığı olumlu ve olumsuz birikimler, Deniz Kuvvetleri'nin Milgem projesi dediğimiz yeni bir evreye getirmişti. Oramiral Bayazıt'ın verdiği tarihi direktifin başarıya ulaşmasında iç ve dış koşulların bu projenin gerçekleşmesi için olgunlaşmış olmasının önemli etkisi olduğunu değerlendiriyorum. Kuşkusuz bu konu yalnız Plan Prensipler Başkanlığı'nı değil, neredeyse tüm kuvvet komutanlığı karargahını ilgilendiriyordu. O dönemde karargahta görev yapanların tam bir inanmışlık içinde projeye emek verdiklerini paylaşmam gerekiyor. Konuyu bir öneri paketi olarak Genelkurmay Başkanı'na arz etmeden önce birkaç ön çalışma daha yaptığımızda belirtmeliyim. Bunlardan birincisi, ulusal kaynaklar kullanılarak tedarik edilen MEKO sınıfı firkateynlerin Türkiye'ye mal oluş bedelinin giderek artmakta olduğunun tespitiydi. Yapılan karargah çalışmasından sonra Hamburg'da Blumenfoss tersanesinde MEKO Trak 2A TCG Barbaros firkateyninin devir teslim töreninde
Kuvvet Komutanı Oramiral Bayazıt yaptığı konuşmada bazı geleneksel nezaket sözlerinden sonra bu gemilerin tedarik maliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği resmen ifade etti. Ayrıca Türkiye'den kolaylıkla temin edilebilecek pek çok malzemenin Almanya'dan satın alınmış olmasını da eleştirdi. Bu yaklaşımın Almanlar için nasıl bir soğuk duş etkisi yarattığını yüzlerindeki ifadeyi gören bir kişi olarak tanırım. Bu ziyaretten sonra sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen yapımı devam etmekte olan ve planlı Trak 2A ve B Meko sınıfı firkateynlerde kullanılacak yerli malzeme için toplantılar yapılarak sözleşmeye ek bir yan mektup ile sözleşme şartlarında yerli malzeme kullanma oranı önemli ölçüde arttırıldı. Sözleşmesi imzalanmış bir projede böyle bir düzeltme yapılması ilk defa oluyordu. Milli yan sanayi ile bir savaş gemisi yapım süreci bu çapta bir projede ilk defa ilişkilendirildi. Benzer bir iyileştirme sürecini bu gemiler için Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilen alt sistemler içinde gerçekleştirdik. Daha önce hibe kapsamında diye hiç pazarlık edilmemiş olan bu malzemelerde çok sıkı bir pazarlık yaparak gemi başına 45 milyon dolar indirim sağlandı. Bu uygulama bize kendi milli gemimizin alt sistemlerini tedarik ederken hangi yöntemleri kullanarak pazarlık yapabileceğimizi gösteren değerli bir birikim yarattı. Bu çalışmalara paralel olarak teknik başkanlık liderliğinde özgün milli gemi tasarımını nasıl yapacağımızın çalışmaları başladı. Başta merhum Profesör Doktor Yücel Odabaşı olmak üzere gemi tasarımında yurt dışında başarıyla benzer görevler yapmış akademisyenler, sivil tersanelerimizin seçkin teknik kadroları ve yöneticileriyle kapsamlı görüşmeler yapılarak kurulacak tasarım ofisi ve çalışma yöntemi belirlendi. Tasarımı yapılacak 2 gemi modeli üzerinde karargahta yoğun değerlendirmeler oldu. Bir korvet ve bir firkateyn tasarımı yapılması ilke olarak benimsendi. O dönemde kritik teknik karar tekliflerinin görüşüldüğü toplantıda anket yapıldı. Milli korvet tasarımı için Milgem, firkateyn tasarımı için TF-2000 kısa isimlerinin kullanılması benimsendi. Bu toplantıda Milgem ismini önermiş olmanın onurunu ömrüm oldukça yaşayacağım. Bugün hatırda kalanın aksine bu toplantılarda öncelikle TF-2000 projesine başlanması, daha sonra Milgem projesinin geliştirilmesi fikri benimsendi. O dönemde NATO'nun gündeminde NATO firkateyni projesi vardı. Yapacağımız ilk milli gemide NATO'daki bu çalışmalardan yararlanılabileceği düşünüldü. Çünkü TF-2000 projesinde millileştirme hedefinden çok tasarım ve entegrasyon odaklı bir geçiş süreci öngörülüyordu. Ancak daha sonra bu geçiş projesi yerine daha cesur bir yaklaşımla milli imkanların tamamının daha yoğun seferber edileceği Milgem projesi üzerinden ilerlemeye karar verildi. Böylece yüzme bilmeden denize atlamak misali çok doğru bir karar düzeltmesi yapıldı. NATO firkateyni projesinin başarısızlıkla sonuçlanması aldığımız kararın doğruluğunu zaman içinde bize teyit etti. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra projenin başarıya ulaşmasının 2 temel konusuna milli çözüm bulunması gerekiyordu. Bunlardan birincisi milli finans modeli, ikincisi ise milli yazılım idi. Bu evreye kadar edindiğim meslek tecrübem bana şunu öğretmişti. Hegemonya, finansal destek modeli ile birlikte bir ülkeye monte edilir. Hedef ülke, finansal destek sistemi ile ele geçirilir. Bu model, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tedarik süreçlerinde de sonuna kadar işletilmiştir. Türkiye, tedarik ettiği sistemlerin borcunu sonuna kadar ödediğine göre neden kendi finans modelini üretmiyor ve bu soygun sarmalını kıramıyordu? Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı olarak bu sorunun üzerine giderek cevabını verdik ve Milgem'in finans modelini oluşturduk. Aslında önerimiz çok basit ve tamamen düz mantığa dayandığından itiraz edilecek bir yanı da yoktu. Örneğin Almanya bize Meko firkateyn satacaksa
teknik paketle beraber bankalarda ön koordinasyonu yapılmış bir finans paketi ile birlikte geliyordu. Paketin teknik görüşmeleri tamamlandıktan sonra finans paketi hazine garantili kredi haline dönüştürülerek borcun sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapılıyordu. Bu işlem tamamlandıktan sonra bankalar proje finansmanını veriyor, Hermes adı verilen bir nevi finansal sigorta sistemi ile birlikte yapımcı tersane kendi tedarik ve üretimini yürütüyordu. Emperyalizmin finansal sarmalından kurtulmak için önerdiğimiz model çok basitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapımcı yabancı devlet firmaya sunduğu finansal yetki, sorumluluk ve işlevler de milli finans uygulamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı tek muhatap ve yetkili olarak tanımlayacak ve resmen ilan edecekti. Böylece devletin tüm finansal desteğini arkasına almış olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı piyasaya çıkacak ve elindeki bu güçle muhataplarıyla masaya oturacaktı. Onamiral Vural Bayazıt tarafından onaylanan bu modelin Deniz Kuvvetleri için uyarlamasını içeren teklif Genelkurmay Başkanı'na arz edildi. Projenin Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanmasından sonra en zor olan bölüm, projenin hükümete sunulması aşamasıydı. Bu süreç karargahta yaşanırken Türkiye en büyük ekonomik krizlerinden birinin içindeydi ve tarihe 5 Nisan 1994 kararları olarak geçen IMF kontrolüne girildiği bir bunalım süreci yaşanıyordu. Bu ortamda dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller ve ilgili bakan ve bürokratların katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan toplantıda Milgem projesini hükümete sunuldu. Projenin finansal kaynakları kullanmasının en iyimser 7-8 yıl sonra olabileceği, dolayısıyla IMF ile yapılan program üzerinde olumsuz etkisinin söz olmayacağı, kaldı ki her bir harcama hükümetin öncesi hazinenin onayı alınacağı güvenceleri verilerek proje anlatıldı. Başbakan Sayın Çiller, icracı bakanlarına toplantıda talimat vererek Milgem projesinin resmen başlatmış oldu. Böylece hazine, Deniz Kuvvetleri Milgem projesi için 2,5 milyar dolar kaynak planlaması yapması ve bunu ilgililere resmen bildirmesi kararı derhal alındı. İşte Milgem projesine gerçek anlamda hayat veren bu finans modelidir. Hazinenin bu garantisini ve parasal gücünü eline alan Milgem Tasarım Ofisi, bu proje için uygun firmalarla görüşüp rekabetçi koşullarda pazarlık edip projeyi geliştirebildi. Milli yazılım konusuna gelince, Türkiye o dönemde yazılım konusunda tamamen dışa bağımlıydı. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan gemilerdeki yazılımların kontrolü yabancı firmaların tek elindeydi. Yazılım geliştirme, iyileştirme ihtiyacı ortaya çıktığında ilgili firma gelip bunu uygulayıp giderdi. Yazılımların kaynak kodlarına ulaşmak bizim personelimiz için söz konusu değildi. Milgem projesi milli yazılım olmadan düşünülemezdi. Yazılıma kumanda edemeyen, donanmaya kumanda edemez sloganı bizim bulduğumuz ve bu konuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı yazılımda diğer komutanlıkların çok önüne taşıyan ülke oldu. Ancak sorun nasıl aşılacaktı? Çünkü hiçbir firma bu yeteneği başkasıyla paylaşmak istemiyordu. Çözümü bir başka proje üzerinden geliştirdik. O dönemde hücum botların modernizasyonu projesi de yürümekteydi. Modernizasyon projelerinde geçmişte çok büyük bir sıkıntı yaşanmadığı sürece alt yüklenicilerin değiştirilmesi, lojistik ve teknik nedenlerle pek arzu edilmez. Bu hücum botların modernizasyonu sürecinde de ilki olarak benzer yolu izleyecektik. Ancak MEKO sınıfı firkateynlerden başarıyla uyguladığımız pazarlık yönteminin hücum bot modernizasyon projesinde de uygulayarak milli yazılım geliştirmede bir model olabileceğini düşündük. 7-8 hücum bot modernizasyon projesinin en önemli alt birimi atış kontrol sistemleri ve yazılımları ile ilgiliydi. Bu hücum botlara uyarlanabilecek atış kontrol sistemleri üreten benzer şirketlerle görüşmeler yaparak teklif paketlerine yazılım geliştirme yeteneğini de devredecek teklif hazırlamalarını istedik.
Hiç ummadıkları bir anda Deniz Kuvvetleri'nin bir projesine davet almak bu firmaları çok heyecanlandırdı. Hem daha uygun fiyat hem de yazılım, üretme, geliştirmeyi de içeren teklifler aldık. Bunlar elimizde olarak 7-8 hücum botların atış kontrol sistemleri üreticisi olan Signal firması ile pazarlığa oturduk. Firma, yazılım konusundaki koşullarımızı kabul etmedikleri takdirde hem bu projeden silinecekleri hem de bundan sonra Türk Deniz Kuvvetleri ile bir daha hiç iş yapamayacaklarını anladı. Yazılım geliştirme ve daha sonra yerli milli yazılım yapabilecek yeteneğe kavuşma süreci böylece başlamış oldu. Yazılım eğitimi almak üzere en seçkin 12 denizci mühendisimizi Signal firması Hollanda tesislerine gönderdik. Bu eğitimi alan değerli arkadaşların dönmesiyle birlikte Araştırma Merkezi Komutanlığı Armerkom kuruldu. Bu seçkin çekirdek kadro yalnız milli yazılım geliştirmekle kalmadı, kurulan araştırma merkezi zaman içinde gurur duyduğumuz milli alt sistemlerin tasarım ve üretiminin Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla yaparak dışa bağımlılığı azaltmamıza büyük katkı sağladı. Bu entegre proje yapılanması sayesinde Milgen projesinde yerli millilik oranı %65'ler mertebesine gelmişken, diğer kuvvet komutanlıklarının projelerinde yerli millilik oranında bu mertebenin çok altında olmaları deniz kuvvetlerimizin çok büyük başarısıdır. Özetle Milgen projesinin fikri temeli 1992 yılında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt'ın direktifiyle atılmıştır. Amiral Bayazıt'ın 3 yıl görevde kalması projenin yol kazasına uğramamasına büyük katkı sağlamıştır. Projenin başarılı olması için yüreğini koyarak çalışanlar olduğu gibi köstek olan yabancı ve yerli işbirlikçiler de gözlemlenmiştir. 2001 yılında çıkılan ihaleye yerli firmalar rağbet etmeyince yabancı bir firma katılmış ve proje Milgem özelliğini taşımayacağından Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından söz konusu ihale iptal edilmiştir. Durma aşamasına gelen proje 2003-2005 yılları arasında 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan merhum Oramiral Özden Örnek sayesinde yeniden ivme kazanmıştır. Amiral Örnek, sivil tersaneleri ve yurt çapında savunma sanayi firmalarını da üretim sisteminin içine katacak bir modellemeyi başarmıştır. Kişisel gayretleri ve devlet kurum ve kuruluşları arasında olağanüstü işbirliği sağlayan liderliği sayesinde Milgen projesinin ilk gemisi TCG Heybeliada'nın omurgası 2005 yılında İstanbul Tersanesi'nde kızığa koyuldu. Amiral Örnek bu denli emek harcadığı ve hayatının en önemli başarıları arasında olan TCG Heybeliada korvetinin 27 Eylül 2011 tarihindeki donanmaya katılış töreninde balyoz kumpası nedeniyle Silivri cezaevinde bulunuyordu. Hegemonya intikamını almıştı. 20 Haziran 2014'te beraat ederek özgürlüğünü geri aldığında ilk işi büyük eseri Heybeliada korvetini ziyaret etmek olmuştu. Amiral Örnek 29 Nisan 2018 tarihinde aramızdan ayrıldığında TCG Heybeliada ve TCG Büyükada Mavi Vatan'da görevdeydi. TCG Burgazada ise teslim için gün sayıyordu. Maalesef Amiral Örnek Pakistan donanması için 4 gemi siparişi alındığını öğrenemeden hayata gözlerini yumdu. Nur içinde yatsın. Aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Gelinen bu aşamada Türkiye askeri gemi ihtiyaçlarının tamamını kendi askeri sivil tersanelerinde üretip geliştirir hale gelmiştir. Yakalanan bu ivme çok büyük bir ihracat potansiyelini de beraberinde getirmiştir. 1992-1995 yılları arasında Milgen projesinin doğumuna şahitlik ve katkıda bulunmuş olmak, meslek yaşamımın gurur duyduğum bir aşamasıdır. O dönemde benimle çalışan Plan Prensipler Başkanlığı personelinin bu projede en az benim kadar emeği vardır. Yukarıda paylaştıklarım, Gölcük depreminde göçük altında kalan kişisel arşivim nedeniyle tamamen kendi hafızamda kalanlardan
derlediklerimdir. Bu nedenle aradan geçen uzun zaman nedeniyle bazı eksikleri olması doğal karşılanmalıdır. Dileğim odur ki herkes kendi katkılarını, anılarını yazıya döker ve bu abide proje deniz kuvvetlerimizin şanlı tarihinde gerçek bilgilerle seçkin yerini alır. 1995 Ağustos ayında görevi teslim etmeden önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt'a imzalattığım son yazı, Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiğimiz uçak gemisi ihtiyaç bildirim dokümanıydı. O gün bir hayal sayılacak bu projenin de TCG Anadolu ile gerçekleşmekte olduğunu görmek, bir meslek emeklisi için mutlulukların en büyüğü ise ben bunu da yaşadım. Mesleğimin seçkin insanları, yolunuz açık olsun. Emekli Amiral Mustafa Özbey.